Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Videoları beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 3 su bardağı kuru fasulye. Önce fasulyeyi bir yıkayalım. Fasulyemizi yıkadık, getirdik. 3 su bardağı fasulye. 7 su bardağı çeşme suyu boşaltıyorum. Suyu ne kadar fazla korsanız o kadar iyi olur. Hemen şimdi buna bir kapak kapatacağım. Hava sıcaksa mutlaka dolaba koyun. Köpürme yapar, ekşime yapar. Hava serinse dışarıda bırakabilirsiniz. Fasulyemizi ısladık. Şimdi bunu bir gece bekleteceğiz. Akşamdan ısladığımız fasulyeyi şöyle bir açalım. Arkadaşlar fasulyelere bir bakın. Ufacık ufacıktı, mercimek gibiydi. Ne hale geldi, nasıl şişti görüyor musunuz? Fasulyeyi ıslarken de bol suyla ıslayın. Fasulyeyi bol suyla ıslamazsanız fasulye ne yapar? Suyunu çeker, kurumaya başlar. Hem kabuk atar hem de çatlamaya başlar. İyi bir fasulye yemeği elde edemezsiniz. Şimdi bunu bir yıkayacağız. Arkadaşlar iyice yıkadığımız fasulyenin üzerine şimdi suyunu ilave ediyoruz. Burada tam 5 su bardağı su var. Şöyle bir sallıyoruz. Daha fazla su ilave etmiyoruz. Sebebi de haşladığımız fasulyenin suyunu da içinde kullanacağımızdan dolayı. Şöyle kapağı kapatıyoruz. Kapağı da ılık bırakıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Orta ateş alıyoruz. En yüksek ateş değil. Önce bir kaynasın. Fasulyeyi bir kontrol edelim. Şöyle gördüğünüz gibi ne yaptı? Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Bu fasulyenin üstüne biriken köpükleri mutlaka almamız gerekiyor. Hem içindeki gazı temizlemiş oluruz. Hem de fasulyenin içinde ne kadar işe yaramaz malzeme varsa köpüğe yapışır. Yemeğimiz temizlenmiş olur. Onun için yemeklerde köpüğü almak çok önemli. Arkadaşlar şöyle bakın. Fasulyenin üzerine çıkmış olanlar var. Tabii ki bunun da kolay bir yolu var. Üzerine hemen şöyle bir çay bardağı kadar bir soğuk su döküyoruz çeşmeden. Bu bunu şoklar. Üzerine çıkmış olan ne kadar fasulye varsa 1 dakika içerisinde altını indirir. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşin biraz daha üstünde. Şöyle göstereyim. Fasulyemizin pişmesini bekleyeceğiz. Bu sefer kapağı tam kapatın. Şöyle gösterelim. Üzerine dökmüş olduğumuz soğuk su ne yaptı? Şoklama yaptı. Fasulyelerin hepsini dibine indirdi. Kapağını tekrar tam kapatıyoruz. Altını biraz daha kısıyoruz. Kaynadığından dolayı altını şöyle göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu için haşlanırken biz ne yapacağız? Malzemesini doğrayacağız. Kuru fasulyenin bol soğanlı olması gerekiyor arkadaşlar. Soğanları çok ince doğrayacağız. İnce ince biberlerimiz var. Onları da ince doğrayacağız. Bir tane de köy biberimiz var. Bunların hepsini ince ince doğrayacağız. Yerken bizi rahatsız etmesin. Görselliği de güzel olsun. Bir tane de kapya biberimiz var. Kapya biberi fazla doğramayın. Bir tane büyük boy domates olarak hesaplayın. Ben domatesler ufak olduğu için ne yaptım? 1,5 domates aldım. Malzemeyi özellikle doğrarken ufak doğradım. İçine tas kebabı gibi büyük doğramış olsaydık yemeği yerken rahatsız ederdi. Görselliği de rahatsız ederdi. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Orta ateşe aldık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Bu yağ tabii ki yetersiz. Önce az bir yağımız ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı döküyoruz. Soğanı döktüğüm gibi hemen bir karıştırıyorum. Orta ateşte soğanımızı kavururken özellikle şundan bahsedeyim. Buna yarım fincan sıvı yağ yetersiz gelir. Bunun üzerinde de biz tereyağı kullanacağız. Tereyağını da hem daha çok lezzetini versin diye hem de yemeğimizi helvelendirsin, ayarlasın diye. Üstünde kullanacağımız tereyağının birazını şimdi atıyorum. Şöyle bir göstereyim. Şimdi atmamın sebebi de tereyağını yakmamak. Tereyağını yakmadan soğanla beraber ne yapacağız? Kavuracağız. Hem güzel bir kokusu çıkacak. Orta ateşte soğanımızı kavurma işlemine başladık. Bu soğanı çok yüksek ateşte kavurmayacağız. Rengini kaybedene kadar ara ara karıştıracağız. Soğanımızı çok iyi kavurmamız gerekiyor. Kuru fasulyenin içinde görünmesin, yerken rahatsız etmesin hem de daha lezzetli olsun.
Soğanımız iyice kavrulmaya başladı. Rengini de kaybetmeye başladı. Görüyor musunuz? Yemeğin içinde bu şimdi ne yapacak? Kaybolacak yemekle buluşunca. Tam bu aşamada içine biberlerini döküyoruz. Biberleri de soğanlarla beraber ortalama 2-3 dakika bir kavuracağız. Şöyle ocağın altında göstereyim. En kısık derecede biberi kattığım için az bir yükseltiyorum. Onu da göstereceğim şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biberler de bir kavrulsun. Nasıl soğanın çiğ kokusu gittiyse biberlerin de çiğ kokusu gitsin. İçine lezzetini bir bıraksın. Biberlerle soğanı iyice kavurduk. Şöyle bir gösterelim. Biberlerin tam rengini kaçırmadık. Bu aşamada salçasını ilave edeceğiz. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Salçayı kavururken beraberinde domatesini de kavuracağız. Domatesi de ilave ediyoruz. Salça biberin domatesin her yerine değdiğinden dolayı domatesler içinde biraz canlı kalacak. Eriyip kaybolmayacak. Ortalama 2-3 dakika bunu bu şekilde ne yapacağız? Salçayı kavuracağız. Salçanın çiğ kokusu gidecek arkadaşlar. Bir de kuru fasulye, nohutlu bu tür yemeklerde kesinlikle un kullanılmaz. Yemeğin, fasulyenin, nohutun kendi nişastasından yararlanın. Orta ateşte salçamızın kavrulmasını bekliyoruz. Salçamız da iyice kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tencerenin dibine yanmaya başladı. Tam bu aşamada burada 1 su bardağı soğuk su, çeşme suyu var. Onu boşaltıyoruz. Bu su hem yemeğimizin renginin güzel çıkmasını sağlayacak hem de yemeğimizin daha lezzetli olmasını sağlayacak. Su ayarlamasını da göstereceğim birazdan size. Çünkü fasulyenin içinde ne kadar su kaldığını tabii ki bilmiyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Fasulyenin içinde su yok gibi görünüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sizi yanıltmasın. Bir karıştıralım. Önce şöyle bir daha karıştırıyorum. Hafiften bir kaynamasını bekledim ki su ayarı yapacağım. Hafiften kaynamasını beklemezsen içinde ne kadar su olduğunu bilemezsin. Suyu fazla ilave edersin. Bu sefer de ne olur? Fasulyen çok sulu olur. Şimdi kaynayan sudan getiriyorum 1 su bardağı. 1 su bardağının yarısını döktüm. Fasulyeyi sulu seviyorsanız 1 su bardağının tamamını dökebilirsiniz. Bana göre fasulye sulu olmaz, susuz olur. Kapağını kapatıyorum. Bu sefer tam kapatıyorum. Altını en kısık dereceye alıyorum. Sebebi de özlü olduğundan dolayı taşma, köpürme yapmaz. Bunu en kısık derecede ortalama 10 dakika bir kaynatacağım. Baharatlarını en son atacağım. Sağlıklı olduğundan dolayı. Ortalama 12-13 dakika oldu. Şöyle bir kapağı açalım. Baştan da söylemiştim suyunu katarken temkinli olun diye. 30 senedir ben bu kuru fasulyeyi yapıyorum. Ben bile suyunu ölçerek yavaş yavaş veriyorum. Fasulye kaynadığı zaman ne yaptı? Suyunu bıraktı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Az önceki suya bakın bir de şimdi bakın. Şöyle bir karıştıracağız. Bir de fasulyeyi haşlarken ölçüye dikkat edin. Fazla suda haşlamayın. Fazla suda haşladığınız zaman hem geç pişer hem de fasulye içinde dağılır, birbirine sürtünür, daha çok kabuk atar. 1 tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tabii tuzu kendinize göre ayarlayın. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da şöyle göstereyim, karabiber atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar genelde diyorlar ki kimyon fasulyenin gazını alır. Kimyonu fasulyenin gazını almaz. Kimyon mideyi rahatlatır. Sıra geldi en önemli işleme. Şöyle kalan tereyağını parça parça yemeğimize ilave ediyoruz. Toplamda 1 kibrit kutusu büyüklüğünde tereyağı kullanmış olacağız. Tereyağını da kattıktan sonra şöyle bir kere karıştırıyorum. Tereyağı her tarafına bir dağılsın, nüfuz etsin. Kapağı kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bu şimdi ne yapacak? Tereyağı içinde eriyecek. Soğudukça yoğunlaşacak, soğudukça yoğunlaşacak. Tereyağı, fasulye, salçalar ne yapacak? Birbirine yapışacak
Sonunda size çok lezzetli bir yemek çıkacak. Bunu ortalama hiç dokunmadan bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğiz. Dinlendirdik, şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Aynı yoğurt gibi mayalandı. Şöyle bir daha görün. Fasulyemizi sunalım. Nasıl helvelendi görüyor musunuz? Nasıl özlendi? Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkıyor. Gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparım. Afiyet olsun.